Hepinize çok güzel bir günden merhaba arkadaşlar. Çok güzel diyorum çünkü uzun zaman sonra hava ilk kez bu kadar sıcak ve yağmursuz. Bu bahar yağmura doydu her yer. Şimdi çok güzel bir yere geldim. Size şöyle etrafı bir göstereyim. Arkadaşlar son derece dingin ve güzel bir hava var. Yani fotoğraf açısından baktığımızda çok elverişli görünmeyebilir ama şu an bu havanın verdiği his çok güzel. Ben sabah biraz erken geldim. Önce birazcık bir şeyler atıştırdım, kahvaltı yaptım. Sonrasında ise birazcık bisikletle turladım gölün etrafında. Yani eğim olmadığı için çok rahat bir sürüş var. Çok güzel oldu. Mis gibi hava. Biraz daha serindi. Şimdi biraz daha güneş etkisini gösteriyor artık. Birazcık ısındı. Sabah çok daha tazeleyici, böyle serin, güzel bir hava vardı. Karşımda çok güzel Akdağ manzarası var arkadaşlar. Yansıması pek belli olmuyor. Birazcık rüzgar suyu hareketlendirdiği için. Ama etrafta böyle kullanabileceğim bir şeyler var. Sadece ışık çok sert şu an. Bugün biraz daha fazla bulut olur diye bekliyordum. Ama güneşten de şikayet edecek durumda değilim. O kadar yağmurdan sonra artık karşımıza ne çıkarsa onlarla bir şeyler çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Arkadaşlar az önce şurada bir yerdeydik. Şimdi birazcık ilerledik böyle. Burada ise gördüğünüz gibi çok güzel suların içinde kalmış ağaçlar var. Yani çok da güzel görünüyor. Tam olarak karşıdaki dağla hizalanıyor. Işık sert olduğu için fotoğrafta çok göz alıcı durmuyor ama bu anda kaçırmak istemiyorum. Güzel bir görüntü var çünkü her şeye rağmen. Bu şekilde tam hizalı şekilde bir tane fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. I set to thinking I could make something of me. Playing every game except the... Arkadaşlar şimdi setin arka tarafında az önce gösterdiğim geniş düzlüğe doğru bakıyorum. Yani çok geniş bir alanı görüyor bu şekilde. Sulu ova denmesinin sebebi de sanırım bu. Böyle belli başlı yerlerde su birikintileri var, sazlıklar var. Dolayısıyla hayvancılık için de mükemmel bir yer aslında, çok elverişli. Siz de gördüğünüz gibi büyükbaş, küçükbaş hepsi bir arada yayılıyor burada. Hava parçalı bulutlu olduğu için de arkadaşlar bu geniş düzlükte belli yerler gözüme çarpıyor sırasıyla. Yani bir yer parlıyor. Orasının üzerine bulut geliyor, başka bir yer parlıyor derken böyle sağa sola bakarak buradan fotoğraflar çıkarmaya çalışıyorum. Hayvanları çekebilirim. Üzerlerine güneş vuran yerlerde güzel görünüyor. Çünkü bütün bir alan komple aydınlanmıyor zaten. Belli bir yere güneş vuruyor sadece. O da göze hoş geliyor. Hemen ileride böyle devam eden dağ köylerine çıkan yollar var kıvrımlı. Onları çekebilirim. Şu ön tepenin arkasında sadece çatıları ve minaresi görünen bir köy var. Oraya ışık vurduğunda orayı çekebilirim arkadaşlar. Şimdilik aklıma gelen bunlar. Yine burada böyle bir ağaçlık var, kavaklık var. Bunlar da böyle sanırım rüzgarın etkisiyle veya başka bir şeyin etkisiyle eğilmişler. Hepsi belli bir yöne doğru eğik duruyor ama nasıl çekebileceğim konusunda henüz düşünmedim, kafa yormadım. O da dikkatimi çekti. Onun dışında şimdilik bu şekilde arkadaşlar bakıyorum. Gözüme çarpanları fotoğraflayacağım. Arkadaşlar bugün verdiğim en iyi karar buraya gelmek değil, buraya bisikletle gelmekti bence. Çünkü arabayla gezerken hızlı geçiliyor bazı şeylerin yanından, dikkat edemiyorsunuz. Yürürken ise bu kadar yer gezemiyorsunuz. Çok fazla zaman alıyor. Bisiklet özellikle burası için ideal oldu. Çünkü eğim yok denecek kadar az, yormuyor. Gitmek istediğim her yere hemen hemen gidebiliyorum. Yürünecek yerlerde çok rahat yürüyebiliyorum bisikletle yaklaşıp. O yüzden güzel bir gezi oldu. Size de tavsiye ederim. Amasya Yedikır Barajı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu ıssızlığın sebebini de açıklayayım arkadaşlar. Yani neden kimse yok diye sorarsanız eğer. Mesire alanı var normalde. Hemen bu setin ilerisinde, karşıda bulunuyor. Birçok imkan var orada. Ben ise sete ters taraftan, arka taraftan girdim. O yüzden sabahtan beri tek başıma dolaşıp duruyorum.
Arayıp da bulamadığım bir şey bu benim her zaman. O yüzden keyfim yerinde, gezmeye devam. Evet, neredeyse gölün çevresinde tam yarım bir daire çizmiş olduk. İleride zaten mesire alanı var. Oraya kadar ilerlemeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi insanlar zaten orayı yoğun olarak kullanıyor. Şimdi son olarak dikkatimi çeken burada yine Akdağ. Kamera geniş açı olduğu için bayağı bir uzakta görünüyor size ama yaklaştırabilecek miyim? Şöyle birazcık yaklaştırayım. Hemen şurada öndeki düzlüklerde ise yine hayvanlar yayılıyor arkadaşlar. Çok güzel hizalandı. Fotoğrafta nasıl çıkar bilemiyorum ama bunu bu haliyle göründüğü gibi çekeceğim. Arkadaşlar bu yolun kenarındaki yaprakları yeni yeşermeye başlayan ağaçlar arkadan güneş vurunca çok güzel parlıyor o yeni yapraklar. Böyle yaklaştırabileceğim bir lensle iyice zoom yapıp sadece yapraklara ve koyuda kalan dallarını alarak soyuta yakın görüntüler çekmeye çalışacağım. Güzel olur diye düşünüyorum. Hadi deneyelim. Evet arkadaşlar, bugünkü fotoğraf gezimizi sonlandırdık. Yani gün çok güzeldi benim için. Fotoğraflar bilgisayarda nasıl görünecek, düzenledikten sonra nasıl olacak bir fikrim yok. Siz zaten gördünüz. Ama günden fazlasıyla keyif aldım. Bu da benim için yeterli. Başka bir videoda tekrar görüşürüz diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.